Abi diyorlar bana. Abi mi diyorlar? Evet, hep Arda abi diyorlar. Herkes. Yani abi. Abi mi diyorlar? Ben de şaşırıyorum Modric bana abi dediği zaman böyle enteresan, çünkü bilmiyorlar onlar abinin ne demek olduğunu. Geçenlerde Alabaya'yla bir video çektin sen. Akşam yemek? Evet. Tamam kardeşim. Çok fazla Türk'ün olduğu bir semte büyümüş. O sırada çünkü çok fazla Türk var. O yüzden Galatasaraylıymış hatta. Onu falan söylüyor bana sürekli. Şakalaşıyor işte. Sen Fenerbahçelisin, ben Galatasaraylıyım. O golü sen anlatıyor olsan nasıl anlatırdın? Sen anlat abi. Ben anlatamam onu. Bilmiyorum nasıl anlatacağım abi. Çok güzel. Şimdi olsa yine kaleciye çalım atar mıydın yoksa vurur? Yine atardım abi ya. Biraz mırıldansana. Yakma abi. Yakma bizi abi ya. Yakma bizi abi. Yakma bizi abi. Hola madridistas. Gracias por vuestra cariño. Kutlamaların pastası Halley, Kafa Sports Arda Güler özel röportajını sunar. Kafa Sports'a hoş geldiniz. Türkiye'nin ve dünyanın en renkli spor platformu Kafa Sports bugün itibariyle yayında. Ve bugün ilk yayında dünyanın ve Türkiye'nin size en renkli, hiçbir yerde bulamayacağınız, hiçbir spor platformunda rastlayamayacağınız işlerini yapacağımıza dair size çok büyük fikir verecek bir yayınla başlıyoruz. Burası Valdebebas. UEFA sıralamasına göre dünyanın en büyük 3 kulübünden bir tanesinin antrenman sahası. Burada yürürken dünyanın en büyük yıldızlarına denk geliyorsunuz. Bütün dünya medyasının peşinde koştuğu Türk yıldızı Arda Güler'le ilk röportajını yapmak üzere buradayız. Aslına bakarsanız benim Arda ile olan hikayem biraz daha öncesine dayanıyor. Bilenler bilir, yıllar öncesinde Dereazı tesislerine bir genç diyemeyeceğim çocuk futbolcu seyretmeye gittim. 15 yaşındaydı. Ve sahada gördüğüm yetenek, onun sahada ortaya koyduğu performans daha 15 yaşında beni çok etkiledi. Ve o akşam o dönem çalıştığım televizyon kanalındaki ilk programıma çıkıp 15 yaşında bir oyuncuyu anlattım. Arda Güler'i. O çocuk bugün 19 yaşında genç bir yıldıza dönüştü. Ve dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesinde bugün adından bahsettiriyor. Ve onun ne şanslıyım ki ben ilk röportajını yapmakta bugün bana nasip oluyor. Konuğum Arda Güler. Arda hoş geldin. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz abi. Kanalımda hayırlı uğurlu olsun. Nasıl hissediyorsun kendini? Real Madrid'le Arda olmak nasıl bir şey? Çok güzel bir şey abi. Sen böyle söylerken bile benim hala tüylerim diken diken oluyor. Burası dünyanın en büyük kulübü. Çocukluktan beri en büyük hayalim de Real Madrid'de oynamaktı. Çok mutluyum. Futbola ilk başladığında nasıl bir hayal kuruyordun? Kendini Real Madrid'de mi görüyordun? Mesela her jenerasyonun takımı ayrıdır, kulübü ayrıdır. Yani Real Madrid her dönemin en büyükleri arasında yer aldı. Her dönemin en büyük oyuncuları orada oldu ama senin çocukluğundaki Real Madrid'de mesela senin yıldızların kimlerdi? Sen nasıl bir Real Madrid'le Arda hayali kuruyordun? Küçüklüğümde böyle hayaller kurmuyordum abi. Çünkü çok uzak geliyor yani. Televizyondan bazen izleyebiliyoruz El Clasico'yu, bazen izleyemiyoruz. Ben o yüzden çok Fenerbahçe maçı, Türkiye Ligi'ni çok izliyordum. Alex'i falan çok izleme fırsatı bulmuştum. İnşallah Alex gibi olurum falan filan diyordum. Yani küçüklüğümde öyle hayallerim vardı. Nasıl bir duygu Real Madrid'de oynamak? İlk kez ben Valdebebas'a geliyorum. Yani bizim Türkiye'de hayal edebildiğimiz antrenman tesislerinin çok ötesinde. Şimdi hatta aşağıda bizim arkada ekiple şakalaşıyorduk. Yani Türkiye'deki bütün spor kulüplerinin altyapı tesislerini toplasam bir tane Valdebebas anca bulursun. Sadece 10-12 tane antrenman sahası var. Sizin antrenman yaptığınız saha Türkiye'deki birçok stadyumdan daha büyük. Burada oynamak nasıl bir duygu? İnanılmaz yıldızlar var. Geçerken Modric'i görüyorsun, sola dönüyorsun, Vinicius Junior falan. Buradaki oyunculara tamamen konfor alanını yükseltmeye çalışıyorlar. Oynadığımız zeminler, kullandığımız tesisler, bunun üzerine çok çalışıyorlar yani. Tüm personeller, tüm kulüp yetkilileri oyuncu daha nasıl mutlu olur bunları düşünüyorlar. Ben de burada olduğum için kendimi çok rahat ve konforlu hissediyorum. Biraz sürecin başına dönelim mi? Real Madrid'in ilk seninle ilgilenmeye başladığı süreci ben gazeteci olarak çok yakından takip ediyordum. Dünyada sana transfer teklifi yapmayan kulüp yoktu herhalde. Yani Paris'ten tut Bayern'e, Barça'dan tut efendime söyleyeyim İtalya'nın Inter'ine. Bütün dünyadaki kulüplerin istediği oyuncular listesinde vardın. O süreci bir anlatsana. O transfere ilk başlangıç, Real Madrid'in ilk sana teklifinin gelişi, ilk teklifi geldiğinde duyduğunda hissettiklerin. Biz milli takım kampındaydık. Galler maçımız da vardı. Galler maçından sonra ben tatile çıkmıştım. O zaman milli takım kampı neredeydi? Samsun'daydı.
Son maç Samsun'daydı Galler'le oynadığımız. Çok şükür çok güzel geçmişti. Ben de ondan sonra ufak bir tatile çıktım. İşte geleceğimi düşünmeye başlamıştım. Çünkü ondan öncesinde her şeyle babam ilgileniyordu. Ben sadece Fenerbahçe'de yaşayabileceğimiz şampiyonluğa odaklanmıştım. Ve Ziraat Türkiye Kupası finalimiz vardı. O yüzden sadece saha içinde kalmaya çalışıyordum. Ama tatile çıktığımda artık bir yer seçmem gerekiyordu. Babam aradığında Real Madrid istiyor, Real Madrid ilgisi var dediğinde çok heyecanlanmıştım, çok mutlu olmuştum. Biraz da benim için erken olmuştu bu. O yüzden çok heyecanlanmıştım. Real Madrid'i seçmeye iten en önemli şey neydi? Bir kere abi çocukluktan beri bence birçok çocuğun hayalde dünyanın en büyük kulübü olan Real Madrid'de oynamaktır. Bu bir tabii ki hayalimizin bir parçası ve bana sundukları projede uzun zamanlı bir projeydi. Ben de buna ikna oldum. Zaten Real Madrid'le o masaya oturduğumuz anda her şey bitti yani. Ben onların YouTube'a yazıp işte skillslerini izliyordum. Şimdi onlarla beraber idman yapıyorum. Onlarla pas alışverişi yapıyorum. Real Madrid de bana Modric'in Belati olacağını söyledi. Ben de bundan çok etkilendim. Çünkü inanılmaz bir oyuncu. Hala çok iyi. Bu projeyi duyduğum an bitti her şey yani. Kroos ve Modric'in takım içerisinde mentörlüğünü de alıyorsun bildiğim kadarıyla. Hep yardımcı oluyorlar. Ben de karakterim dolayısıyla böyle herkesten ufak tefek ya da kimden ne alabiliyorsam hep bir şeyler almaya çalışan bir çocuğum. Onlara da sürekli çok soru soruyorum. İşte sen şunu nasıl yapıyorsun? Sen bunu nasıl yapıyorsun? Öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenmeye çalışıyorum. İlk tanışma anı nasıldı Modric'le ve Kroos'la? Heyecanlanmıştım ya ve biraz enteresan bir andı. Soyunma odasına gittiğimde onlar da vardı. Çünkü ilk günümüzdü. Onlar başka bir test için gelmişti. Çok heyecan vericiydi. İlk o an var mı aklında? Ne söyledin, ne onlar ne söyledi? Nice to meet you falan abi. Öyle o kadar yani. Real Madrid çokça konuşacağız. Biz bugün burada Real Madrid'li Arda Güler'in bütün dünyanın peşinde olduğu, İspanya basını, Türk basını değil sadece İngilizler, bütün dünya seninle röportaj yapmak istiyor. Kafa Sports'ta biz bol bol Real Madrid konuşacağız. Ama buraya gelene kadarki süreçle ilgili sana birkaç sorum var. Bütün bu transfer döneminde bir sürü kulüp istedi seni. Bütün opsiyonların arasında bir sene Fenerbahçe'de daha kalmak da vardı. Sen nasıl verdin kararı? Az önce de söylediğim gibi ben sadece futbola odaklıydım. Karar vermem için aslında çok uzun bir zaman yoktu. Real Madrid ismini duyduğumuz an zaten karar ve onların anlattığı planla beraber kararım Real Madrid'e gitmekti. Fenerbahçe'de bir sene daha kalabilirdim ama ben Fenerbahçeli bir Türk gencinin Avrupa'da özellikle de Real Madrid'in neler yapabileceğini göstermek istedim. İnşallah da göstermeye devam edeceğim. Transferinle ilgili birçok şey konuşuldu. Fenerbahçe daha çok para kazanabilirdi Arda transferinden dendi mesela. Böyle bir ihtimal var mıydı? Abi benim serbest kalma bedelim vardı. 15 milyon euroydu yanlış hatırlamıyorum. 17,5 milyon euro serbest kalma bedelim vardı. Aslında 17,5 milyon euro ödeyen bir takım beni direkt alabiliyordu. Ama ben ailem Fenerbahçe daha fazla para kazansın diye son ana kadar Real Madrid'de görüşmelere devam ettik. Kulübe daha fazla para verin, daha fazla para verin diye. Kulübün en fazla kazanabileceği senaryo oldu. O süreçle ilgili herhangi bir kırgınlığın var mı Arda? Kırgınlığım yok abi. Aile içinde kırgınlık olmaz. Belki onlar bana kırıldılar işte kalsaydın keşke. Ama az önce de söylediğim gibi böyle bir teklif geldiği zaman denemek istedim. Sayın Başkan Ali Koç'un seninle ilgili bir basın toplantısındaki sözlerini hatırlıyorum. O Arda Real Madrid'e gitmek istedi. Fenerbahçe'de kalmak istemedi dedi. Ali Koç'a karşı herhangi bir kırgınlığın var mı? Ya da Sayın Başkan'ın sana karşı bir kırgınlığı var mı? Yok. Hiç yok abi. İlk gol attığımda da ilk arayanlardan biri oldu. Sakatlandığım zor zamanlar geçirdiğimiz dönemlerde de sürekli konuşuyorduk. Ki başkanla bizim aramızda şöyle özel bir durum daha var. Benim annem bir iki sene önce ameliyat olmuştu. O çok yardımcı oldu ameliyat döneminde. O yüzden bizim ailemiz açısından Ali Koç çok özel bir isim. Fenerbahçe birçok giden oyuncuya veda videoları yayınladı. Ki sen onların arasında dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine giden ve en gözbebeği isimlerden bir tanesisin. Seninle ilgili böyle bir video yayınlanmadı. Buna dair böyle içinde bir burukluk, gidiş şeklinle ilgili içinde kalan bir ukde var mı? İçimde ukde var tabii ki abi. Çünkü çok hızlı gelişti her şey. Samandıra'ya gidemedim, Derazan'a gidemedim. Görmek istediğim abilerimi, arkadaşlarım, personelleri göremedim. O yüzden video için de çok zaman yoktu. Tabii ki daha güzel olabilirdi her şey ama kırgınlık yok abi. Arda bu transfer meselesiyle benim en çok Twitter'da falan okuduğum şey babanın senin transferinden komisyon aldığı haberleri. Baban gerçekten senin transferinden komisyon istedi mi? Alıyor mu? Abi böyle bir şey mümkün değil. Belki insanlar bilmiyor ama ben Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğum için belki insanlar bu süreçlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl profesyonelce yürüdüğünü bilmiyor. Böyle bir şey mümkün değil yani. Ki az önce de söylediğim gibi babam, ben, ailem, bizim yakınımızdaki herkes Fenerbahçe ne kadar kazanabilirse o kadar kazansın diye son ana kadar uğraş verdik. Böyle bir şey mümkün değil yani. Türkiye'de genelde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı oyuncular bu camialara mal oldukları andan itibaren diğer camialarda taraftar tarafından böyle bir mesafe konur.
Sen de ben bunun kırıldığını görüyorum. Hiçbir zaman Fenerbahçeli olduğunu inkar etmedin. Fenerbahçeliliğini başından beri hep en ön plana koydun. Biz hep seni Fenerbahçeli Arda olarak bildik. Ama herkesin çok sevdiği Fenerbahçeli oldun sen. Bunu nasıl başardın sence? Abi benim hiç böyle bir beklentim yoktu. Çünkü dediğin gibi ben Fenerbahçeliyim. Yani sadece Fenerbahçeliyim. Ama onların, rakip takım taraftarlarının, Türk halkının bana destek olması buralara gelebilmemdeki en büyük etkenlerden biri. Çünkü o desteği aldığım zaman gerçekten bir şeyleri başarabileceğimi, buna çok inanmıştım. Çünkü herkes çok seviyordu beni. Allah razı olsun onlardan. Ben de onların sevgisini inşallah boşa çıkarmayacağım. Şeyin farkındasın değil mi? Mesela sen gol attığında, Celta Vigo maçı değil mi? Yanılmıyorum. Türkiye'de hayat durdu. Taraftarlıktan ziyade hepimiz galiba Türk bayrağı görüyoruz senin göğsünde oynarken ve o bizi çok motive ediyor. Çok gururlandırıyor. Kesinlikle beni de çok motive ediyor abi. Buradaki çünkü tek Türk oyuncuyum ve tüm Türk halkının bana destek olması beni hem çok mutlu ediyor hem buradaki gücümü de arttırıyor yani. Ben de onlarla birlikte var oluyorum sonuçta. Onlar üzüldüğünde ben de üzülmüş oluyorum. Onlar benimle sevindiğinde ben daha da çok seviniyorum. Çok güzel bir his yani. Seni böyle çok etkileyen, buraya geldiğindeki süreçte Türkiye'den, işte bu biraz önce bahsettiğim gibi Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu aldığın böyle bir reaksiyon, seni çok motive eden, belki duygulandıran bir an var mı? Keşke gitmeseydin diyenler falan, böyle ağlayarak videolar falan bazen görüyorum. Onlar duygulandırıyor tabii ki. Ama çok destek olanları gördüğüm zaman da kendimi çok mutlu hissediyorum. Madrid'in seni karşılamasını konuşalım mı biraz? O rekor kıran bir transfer gönderisi o. Ve müthiş bir karşılama. Ne hissettin o an? Tabii ki benim de ilk transferim olduğu için inanılmaz hisler hissettim. Uçaktan indiğim andan itibaren ilk idman günlerim her zaman bana çok büyük destek oldular. Türk halkının da desteğiyle inanılmaz bir etkileşim oldu her yerde. Tabii ki çok mutlu oldum. Çok özel bir his burada olmak yani. Çünkü Real Madrid finansal gücü sebebiyle dünyadaki her oyuncuyu alabilecek bir kulüp. Beni seçtikleri için ben de çok mutluyum. Çok kendimi özel hissediyorum. Buradaki futbolla oradaki futbolu karşılaştır desem en büyük fark ne sence? Bence tempo abi. Topun sahada kaldığı süre zaten her gün haberlere çıkıyor. İşte derbilerde, Türkiye'deki, buradaki maçlarda top sahada ne kadar olursa insanlar o kadar daha fazla koşar. O kadar daha fazla tempo çıkar oyunda. Bence bu en büyük etken. Buraya geldiğinde kendinde bireysel olarak geliştirmen gerektiğini gördüğün en önemli alan hangisiydi? Adaptasyondu bence. Çünkü en önemli şey adaptasyondu. Sosyal hayata da adapte olmam gerekiyordu. Tabii ki saha içi ayrı bir şey ama İspanyolcayı da geliştirmem gerekiyor. Bence en önemli şey sosyal alanda daha çok gelişmem gerekiyor. Senin İngilizcen vardı bildiğim İngilizcem iyi abi. kadarıyla. Fakat İspanyolların pek İngilizceyle arası iyi değil gördüğüm kadarıyla. Ben burada 48 saattir buradayım. İngilizce konuşan İspanyol taksi şoförlerinden tut şeye kadar, yani bayağı bu işlerde hani beyaz yakalılara kadar bulmakta zorlandık. Bu sabah kahvaltıya bir yere gittik. Konuşmuyorlar. Bayağı dediler ki burası Madrid'in en güzel kahvaltı edilebilecek pastanelerinden bir tanesi. Herhalde dedim ki ya bunu turistlere veriyorlar bu bilgiyi. İspanyollara özel değil. Girdik, İngilizce konuşan kimse yoktu. Ve bir zulüm bir kahvaltı ettik yani. Anlaşmak çok zordu. Şimdi ben seni merak ediyorum. Sen burada yaşıyorsun. Mesela tesislerde İspanyolca mı konuşuluyor? İspanyolca meselesini nasıl çözdün? Herkes İspanyolca konuşuyor. İlk idmanlarda çok zorlanıyordum. Hoca İspanyolca anlatıyor bir şey. Tercüman İspanyolca mı? İspanyolca anlatıyor. Tüm ekip İspanyolca konuşuyor. Tercüman yok. İlk zamanlar çok zor. Ama aslında böyle olması mesela abi benim İspanyolca öğrenmeme daha büyük etken. Daha hızlı öğrenebilirim bu şekilde yani. Şu an ne seviyede İspanyolca? Şu an birçok şeyi anlayabiliyorum abi. Konuşmakta tabii ki daha çok zorlanıyorum ama dersler devam ediyor. Önümüzdeki zamanlarda daha da geliştireceğim Gün İspanyolca. içinde ne kadar ayırıyorsun İspanyolca dersine? Yani bir haftada özel ders alıyorsun anladığım kadarıyla. Haftada 2 gün 1 saat ders alıyorum abi. Arda, burada olup da Türkiye'de olmayan, yanlış yapılan ya da eksik yapılan sence ne var? Abi burada her oyuncuyla özel ilgileniyorlar. Benim de bu gelişimde çok büyük rol oynuyor. Çünkü bazen bir şeyleri atlayabiliyoruz bizim ülkemizde. Çok normal. Herkes de daha çok özel ilgileniyorlar ve ben burada idmanlarda dünyanın en iyi oyuncularına karşı, en iyi savunma oyuncularına karşı oynuyorum. Tabii ki de bu da benim gelişimde çok büyük katkı sağlıyor. Seni fiziksel olarak bayağı bir farklı gördüm. Yani Türkiye'de seni uğurlarken ki o görüntülerdeki Arda'yla bu Arda arasında fiziksel olarak ciddi bir gelişim var. Abi sakatlandığım süreç biraz uzun olduğu için daha fazla cime gitmeye şansı buldum. Tabii ki her zaman fiziğimi daha çok geliştirmem gerekiyor. Bugüne kadar yaptığım gibi bugünden sonra da fiziğimi daha çok geliştirmem gerekiyor. Buradaki tempo da biraz bana çok yardımcı oldu. İlk geldiğim süreçte biraz adaptasyon problemleri, şanssızlıklar sebebiyle sakatlıklar oldu. Ama ondan sonra alıştığım zaman buradaki idman kalitesi çok yüksek olduğu için fiziksel gelişimime çok katkıda bulunuyor. Ki aslında Türkiye'de de ben çok çalışıyordum. Oradaki bir sürü emeği olan insan da var benim üzerimde. Hocaları ben çok hep iyi eğitmenlerle karşılaştım. Onlara da teşekkür ederim. Fiziksel olarak
Avrupa'da oynanan futbolla Türkiye'de oynanan futbol arasında dağlar var. Yani bir oyuncunun sadece yeteneği, mental olarak bakış açısı değil, fiziksel olarak da kendini çok üst düzey bir atlet haline getirmesi lazım. Avrupa'da rekabetçi futbol oynaması açısından. Sen buraya ilk geldiğinde böyle bir eksiklik hissettin mi? Eksiklik hissettim ki çok normal abi. Ben 18 yaşında geldim buraya. Buradaki oyuncular inanılmaz atlet oyuncular. Seviye olarak inanılmaz üst seviye oyuncular. O yüzden adaptasyon sorunu yaşadım. Bunu da normal olarak karşılıyorum. Ondan sonra daha da fazla çalışmaya başladım. Tabii ki inanılmaz büyük bir farklılık var. Çünkü top ne kadar oyunda kalırsa futbolcular o kadar koşmak, o kadar ikili mücadeleye girmek zorunda kalıyor. Tempo o kadar arttıkça dayanıklılığımızı o kadar geliştirmemiz gerekiyor. Top sahada kaldığı zaman herkes daha çok gelişebiliyor. Temasa girmeden, top gelmeden önce daha fazla hızlı düşünebilirim. Yani aslında fiziğime önem verdiğim kadar aslında ne kadar ikili mücadeleye girmemi de bazen düşünüyorum. Çünkü benim mevkimdeki oyunculara sürekli baskı geliyor ve her baskıda ikili mücadeleye giremem. Daha hızlı düşünüp tek paslarla oyun zekamı da geliştirebilirim yani. Sakatlığın sadece seni değil, Türkiye'de hepimizi çok endişelendiren, hepimizi çok gergin bir bekleyişle iten bir süreçti o. O sakatlık sürecinde uzun süre oynayamadın. Ameliyat kararı alındı çünkü bildiğim kadarıyla ameliyat oldun. Tekrar bir rehabilitasyon sürecine girdin. Bunun devamında da şeyi merak ediyorum. Türkiye'de yeterince iyi idman yapılmıyor mu? Yani bu seviyeye gelince zorlanıyor mu oyuncular? Yani abi Türkiye'de yeterince idman yapılmıyor demeyeyim. Türkiye seviyesine göre idman yapıyoruz. Buradaki seviye tabii ki başka olduğu için, ben de Türkiye'den geldiğim için tabii ki çok zorlandım. Sakatlıklarıma da sebep oldu. Burada dürüst konuşmam gerekiyor yani. Ameliyat oldum o yüzden, tempoyu ilk zamanlar çok zorlandığım için. Bu baktığımız zaman bu zamanki aslında devre arasında bazı transferler oldu ülkeden yurt dışına. Onlarda da sakatlık problemleri oldu ki bunlar çok normal. Başka ülkeye gidiyorsunuz, başka bir oyun, başka bir felsefe. Bunlara adapte olurken bazen bazı futbolcular zorluklar çekebiliyor. Durum böyleydi bende de. Madrid'in seni kiralayacağı söylendi. Kulüpten aslında açıklamalar da yapıldı bununla ilgili. Ama senin ağzından da merak ediyorum. Bu süreçle ilgili neler yaşadın, neler konuşuldu, neler düşündün? Sana verilen süreyi yeterli buluyor musun? Abi her oyuncu tabii ki 90 dakikanın her dakikasında oyunda kalmak ister. Ama bu kulübün felsefesinde bazı şeyler var. Bazı genç oyuncuları biraz hazırlıyorlar. Ben de tabii ki oynamadığım zamanlar üzülüyorum ama oynamak için her gün elimden gelenin daha fazlasını yapıyorum. Hocamızla çok konuştuk. Ben gelmeden önce de buraya çok konuştum. Hani endişelerimi sordum. Oynayabilir miyim? Buraya gelirsem nasıl olacağıyla ilgili. O her zaman bana planlarını anlattı. Bu da benim geliş sebeplerinden biri. Çünkü gerçekçi planlar sundu bana. Ne kadar hazır olursam o kadar oynayabileceğimi söyledi. Daha 2-3 gün önce yine konuştuk oynayıp oynamamamla ilgili. Sürekli benimle iletişim halinde olduğu için bana idmanlarda ne kadar iyi olduğunu görüyorum diyor sürekli. Çünkü çok ciddi çok çalışıyorum idmanlarda. Hocaya da göstermek istiyorum daha fazla oynamak için. Çok normal yani. O da beni daha iyi gördüğünü söyledi 2-3 ay önceye göre. Daha çok şans bulacağımı da söylüyor ligin sonuna doğru. Ben de ona inanıyorum. Devam ediyoruz. Şu golünü bir anlatsana bize. Kaleciyi çalımladın ve... Çok şükür abi ya. Çok zamandır bekliyordum çünkü. Gol attığımda birkaç saniyeliğine durdu her şey benim için böyle. Çok şaşkındım aslında yani. Çok beklediğim, çok istediğim, çok uzun zamandır istediğim bir şeydi. Sorumluluk almayı çok seven bir oyuncuyum. Risk almaktan kaçınmayan bir oyuncuyum. Gerek pozisyonum özelliğinde, gerek de oyuncu özelliklerim sebebiyle risk almayı, sorumluluk almayı çok seviyorum. Ve sahada bulunduğum her anın hakkını vermeye çalışıyorum. Ve o anların hepsinden keyif almak istiyorum. Çünkü bu yaşadığım anlar, attığım gol, kaçırdığım goller, sahada olduğum her an benim çocukluk hayallerim yani. Onları yaşıyorum aslında. Onlardan keyif almak istiyorum. O golü sen anlatıyor olsan nasıl anlatırdın? Sen anlat abi. Ben anlatamam onu. Bilmiyorum nasıl anlatacağım abi. Çok güzel. Şimdi olsa yine kaleciye çalım atar mıydın yoksa vurur Yine muydun? atardım abi ya. Bilmiyorum, atardım yani. Çünkü kendimi daha konforlu hissederdim. Çünkü açıyı kapatıyordu biraz. Ben de kaleciyi geçip vurmak istedim. Tabii ki riskli. Bir an kaçıracağımı böyle hissettim. Çok şükür güzel bir vuruş oldu. Real Madrid'deki ilk golünü attın ve bir gol sevinci yaptın. O gol sevincinin ne demek olduğunu herkes çok merak ediyor. Bu herhalde senin daha önceden planladığın bir anlamı olan bir şey bildiğim kadarıyla. Anlatsana bize o gol sevinci ne diyor? Önceden planladığım bir şeydi. Gol sevincim benim tevekküle dayanıyor abi. Ben her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Benim kötü gördüğüm bazı sakatlıklar olabilir ama ben çok çalışmaya devam ettiğim sürece her şeyin inşallah çok iyi olacağına inanıyorum. Her şeyi en doğru şekilde yapmaya çalışıyorum. Her gün çok çalışıyorum. Gerisini de Allah'a bırakıyorum. O gol sevincinin anlamı da bu. O maç soyunma odasında neler oldu, neler konuşuldu? Herkes tebrik etti çünkü benim ne kadar zor bir süreçten geçtiğimi herkes gördü. Ve o süreçte bu takımın bir parçası olabilmek için, ilk golümü atabilmek için ne kadar çok çalıştığımı da herkes gördü. Osasuna maçındaki direkten dönen
topuktan sonrasını anlatsana bana. Bir saniye sonra Arda Güler'in kafasında ne oldu? Ben şok oldum abi ya. Şok geçirdim yani. Gol olmasını bekliyordum çünkü. Kaleciyi ben kulübedeydim. Kaleciye önde oluyordu. Hatta oyuna girerken de kaleci hocamız dedi ki işte bu kaleci önde oynuyor. Görürsen vur. Ben de topu aldım. Kaleci öndeydi. Vurdum. Direkten dönünce işte anlatırken bile üzülüyorum abi. Şok oldum yani. Çok üzüldüm. Sen Celta Vigo maçında golü attığında yani 40 yıllık Real Madrid gol atmış gibi bütün takımın kendileri gol atmışçasına bir sevinci vardı. Rüdiger geldi oradan. Bütün takım inanılmaz bir ortak bir kutlamaya çevirdi senin golünü. Bu çok kısa bir sürede ulaşılmış inanılmaz güzel bir takımdaşlık. Bu duyguyu nasıl sağladın? Bilmiyorum, ben hiç böyle bir şey beklemiyordum abi. Gol attığımda ben Ya hala... Vinicius kenardaydı yanılmıyorsam. O an kamera Vinicius'u gösterdi. Oradan Arda diye bağırıyordu sana. Ben hala şok içindeydim. Gol sevincimde neler olduğunu tam anlamadım. Ama ben de videoları izleyince gerçekten beni de çok sevdiklerini gördüm. Takımda en yakın arkadaşları kimler? Herkesle aram çok iyi. Senin de söylediğin gibi abi. Çünkü çok iyi bir takımlaştık. Aile ortamı var. Ama ben Brahim Diaz, Valverde, Courtois, Alaba, onlarla daha çok zaman geçiriyorum. Biraz Türkçe'ye de öğretmeye çalışıyorum. Çok komikler çünkü. Onlarla daha çok zaman geçiriyorum. Ben bilmiyorum yanılıyor muyum ama senin golünde Rüdiger'in sana olan böyle sevgi dolu bakışları. Rüdiger de onlardan Dayanamadım biri. ya. Rüdiger de öyle. O da yardımcı olmaya çalışıyor. O da herkese aslında kim gol atarsa atsın herkesin sırtına kafasına vuruyor. Çılgın biraz. Avrupa Şampiyonası konuşalım. Konuşalım abi. Bizim milli takıma ne oldu ya son maçta? Sorma abi ya. Yol kazası diyelim. Avrupa Şampiyonası'nda böyle bir şey olmayacak inşallah. Daha hazırlıklı olacağız oraya. Ben çok inanıyorum takımıma, hocaya, herkese. Çünkü çok iyi bir jenerasyon var. Orada da çok iyi bir arkadaşlık grubu var. Ben inanıyorum elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza. Türk halkına çok güzel başarıları tekrardan izleteceğimize inanıyorum. Çok iyi rakiplerimiz var. Portekiz belki de şampiyonun favorilerinden biri. Ama ben de az önce de söylediğim gibi takımıma, jenerasyonumuza, kendi oyuncu kalitemize hepsine çok inanıyorum. Bence biz elimizden geleni yapıp gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Son maçtaki son yediğimiz 6 gol hepimiz açısından da çok hayal kırıklığı oldu. Çünkü çok iyi giden bir milli takım vardı. Türkiye'deki futbol iklimi mi etkiledi? Nedir sizleri anlayamadım. Biraz abi aslında ilk devre oyun ortadaydı. Biraz şanssızlık goller yedik. Biraz oyundan koptuk. Rakip de gerçekten çok iyi oynadı. İnşallah böyle bir şey bir daha olmayacak. Semih, Kenan, Can o var mı emin değilim. Siz U17'den takım arkadaşsınız değil mi? Biz U17 milli takım... Can var değil mi? Can da var. Bilmiyorum. U17 milli takımda beraber kamplar yapıyorduk. Oyunlar oynuyorduk. Hepimizin hayaliydi milli takımda oynamak. Şimdi hepimiz oradayız. Onlar da kendi kulüpleriyle çok başarılı işler yapıyorlar. İnşallah onların da yolu bahtı açık olur. İnşallah çok güzel bir jenerasyon bizi bekliyor. Milli takımdaki motivasyon nasıl şu anda? Yani o son maçtaki hepimizi üzen skora rağmen oyuncu grubu olarak sizlerin Avrupa Şampiyonası'na olan konsantrasyonunuz nasıl? Aranızda neler konuşuyorsunuz? Bence konsantrasyonumuz daha da arttı. Çünkü biraz iyi gittiğimiz için belki biraz rehavete kapılmış olabiliriz. Ama kaptanımız da çok iyi bir kaptan. Hakan abi bizle sürekli konuşuyor daha iyi motive olabilmemiz için. Çünkü çok tecrübeli. Biz de onun sözünü dinliyoruz. Hocamızın sözünü dinliyoruz. Bence her şey bizim için çok güzel olacak. Avrupa Şampiyonası'na dair nasıl bir hayalin var? Nasıl bir turnuva bekliyorsun? Ben sürekli milli takımla ilgili ne kadar çok başarı elde edebilirsek ona ulaşabileceğimize inanıyorum. Çünkü çok iyi bir jenerasyonumuz var. İyi bir hocamız var. Ve oradaki grupta çok iyi bir aile ortamı oluşturduk. Ve biz kaliteli oyuncularız. Bence halkımız bize inanmalı. Biz de onlara inşallah çok güzel bir turnuva izlettirebiliriz. Çünkü hepimiz çok mutlu olmayı istiyoruz. İnşallah önceden tekrarlanan başarıların benzerlerini tekrarlayabiliriz. Siz aranızda konuşuyor musunuz? Yani o U17 ekibi işte Kenanlar, Can, işte Semih de şimdi milli takıma dahil oldu. Gerçi olamadı tam ama olacak diye düşünüyoruz. Gördüğümüz o. Aranızda ne konuşuyorsunuz mesela? Son amil takım kampında ilk kez beraber amil takımına çağrıldık. Böyle dördümüz beraber olduğumuzda tabii ki enteresan anlar oluyor. Yani çünkü dediğim gibi 2-3 sene önce hepimizin hayali olan yerde bir anda hep beraber bulunduk. İnşallah çok katkıda bulunmaya çalışacağız amil takımımıza. Arda Türkiye Ligi'ni takip ediyor musun? Takip ediyorum abi. Türk futbolunda yaşanan bu son 6 ay yani sensiz yaşanan, senin yokluğunda yaşanan 6 ayı nasıl değerlendiriyorsun? Tabii ki üzücü çünkü bizim halkımız, bizim ülkemiz daha güzel şeyler hak ediyor ki orada kötü olaylar olduğu zaman burada bende de dalga geçiyorlar. Tabii ki takılıyorlar ama az önce söylediğim gibi Türk halkı daha çok mutlu olmayı hak ediyor. Başarılarla anılırsak tabii ki ülkemiz için daha iyi olur. Tüm maçları izlemeye çalışıyorum. Tüm Fenerbahçe maçlarını da izliyorum. Bence orada her şey daha da iyi gidebilir. Türkiye Ligi'nde en beğendiğin futbolcu kim? Sana kaçak bir soru sorayım arada. Of. Ferdi abi. Ferdi abi çok beğeniyorum. Ferdi de bu sene bütün Avrupa futbolunun takibinde inanılmaz talepleri var. İnşallah onun içinde gönlüne göre olur her şey. Çünkü çok karakterli biri. Çok da çalışıyor. İnşallah bütün başarılar onun olur. Türkiye'de en çok neyi özledin?
Yemekleri özledim abi. Burada da yemekler güzel ama Türk yemekleri başka. Oradaki konfor alanı orası başka. Orası millet abi. Vatan. Orası başka yani. En çok hangi özlüyoruz. yemeği En çok. Anne yemeklerinin hepsini özledik. Annen? Yani. Burada Annem mı? burada bazen burada bir de tam o Türkiye'deki anne yemeğiyle aynı olmuyor. Öyle Burada mi? da burada yediğimiz kuru fasulye, mantı onlarla Türkiye'de yediğim şeyler aynı olmuyor. Buraya da adapte olmaya çalışıyorum ama oradaki yemekler çok güzel yani. İzin zamanları gidip geliyorsun galiba değil mi? Yani izin zamanları dediğim o da yılda 2 kere falan oluyor Çok az sezonda. çok az izin oluyor ve bir gün 2 gün olduğu için ülkeye gidemedim çok. Sadece milli takım kamplarına gittim ama fırsat bulduğumda gitmek istiyorum çok. Milli takım kamplarına geldiğinde şey yapıyor musun? Yemek istisnalarını gönderiyor. Yok yapmıyorum abi. Maçlar olduğu için çok dikkat ediyorum kendime. Ama inşallah istisnalara başlayacağız abi. Öyle mi? Ben senin fiziksel motivasyonunu çok üst düzeyde görüyorum. Real Madrid etkisi mi bu? Real Madrid etkisi değil abi. Ben küçükken de böyleydim. Çok şükür çok iyi bir ailem var. Benim karakterimden ödün vermememi hep onlar söylüyordu. Yanımda olan bazı kişiler de bana çok şeyler kattı. Ve hep her zaman disiplinli olmaya çalışıyordum küçüklüğümden beri. Ve kafa yapımda her zaman her gün daha iyi neyi yapabilirim, daha çok nasıl gelişebilirim bunu düşündüğüm için motivasyonum yüksek yani. Zor zamanlar olduğunda da aynı şekilde. Zor zamanlar gelecek, daha zor zamanlar da gelebilir. Ama bu şekilde düşünüyorum. Mesela her sene şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefleyen bir takımda oynuyorsun. Yani çıta öyle bir yerde ki her şeyin en iyisi olma hedefiyle yola çıkıyor. Bu oyuncu olarak sizlerde bir baskı yaratıyor mu? Bence bizde bir baskı yaratmıyor çünkü burası Real Madrid. Bunun herkes bilincinde olduğu için buraya geliyor. Bu baskıda bir şeyler yapabileceğimizi bildiğimiz için herkes burada. Çünkü bir sürü oyuncunun birçok kalitesi var ve baskı bizi bence motive ediyor. Diğer oyuncuları da kendim için de söyleyebilirim. Bizi motive ediyor, bizi daha da hırslandırıyor. Real Madrid'deki takım arkadaşlarına bir bakıyorum. Vinicius, Modric, Bellingham, Rüdiger, Rodrigo. Yani say takımı öyle bir takım. Yani idman maçında bile dünyanın en iyi oyuncularıyla oynuyorsun. Yani onlar rakibin oluyor ya da takım arkadaşın oluyor. Muhtemelen Madrid'in idmanları bile yani dünyada herkesin hani biletle satılıyor olsa en çok parayı verip benim seyretmek isteyeceğim idman maçları olurlar. Nasıl bir atmosfer bu? Oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde kazanmak istiyor ama o günün idman maçında kazanmak için ben aynı hırsa sahip olduklarını söyleyebilirim. Bu benim burada ilk kez gördüğüm bir şey yani. Her idmanı aynı konsantrasyonla, aynı disiplinde çıkmaları benim de öğrendiğim bir şey burada ve bu kendimi geliştirmeme daha çok yardımcı oluyor. İnanılmaz bir karaktere sahipler, yenilgiyi asla kabul etmiyorlar, çok hırslılar, çok motiveler. Her gün onlar da kendilerinden, takım arkadaşlarından daha fazlasını istiyorlar. Ve bu baskıya bu yaşta alışmaya başladığım için mutlu hissediyorum kendimi. Barnebao'da sahaya çıkmak nasıl bir duygu? İnanılmaz bir his abi. Kocaman bir stat. Çok fazla insan geliyor. Kendimizi şova çıkıyor gibi hissediyoruz. Kazanma kültürünü, kazanmamız zorunda olduğumuz hissi ben de çok hissediyorum sahaya çıktığımda. Hepimiz biraz heyecanlanıyoruz. Sadece önemli olan o heyecanı, stresi yönetebilmek. Umarım yönetebiliyorumdur. Umarım daha da fazla sakin olabilirim sahada. Çünkü sakin olduğumuz an daha fazla şeyleri görebiliyoruz sahanın içinde. Tabii ki bazen heyecanlandığımız anlar oluyor. Bize insanız sonuçta abi. Bana biraz İspanyol halkını, Madrid taraftarını, hatta Madrid şehrini anlatsa da. Madrid şehri çok güzel abi. Ben idmanlardan, maçlardan, dinlenme sürelerimden çok fazla gezme fırsatı bulamadım. Ama burada da yemekler güzel, halk iyi. Burada da samimi bir ortam var ve Türkleri de seviyorlar ya. Beni çok seviyorlar dışarıda yürüdüğüm zaman. Fotoğraf çekindiklerinde her zaman çok kibarlar, çok saygılılar. En çok ne duyuyorsun? En çok Turko diyorlar, Türk iş diyorlar. En çok öyle hitap ediyorlar bana. Türkiye'yi sevdiklerini söylüyorlar, beni de sevdiklerini. Ve burada siesta kültürü var abi. Madrid'le ilgili sorduğun için. Ben çok seviyorum yani. Öğlen bazı dükkanlarını kapatıyor, uyumaya gidiyorlar. Futbolcular bazı öğlenlerde uyuyorlar. Bence çok keyifli. Çok dinlendiriyor vücudu yani. Benim Madrid'le ilgili en sevdiğim şeylerden biri siesta. Biraz Real Madrid taraftarını anlatsana. Sen gerçi Fenerbahçe taraftarından büyük taraftara, büyük camiaya alışkınsın. Ama bu bir başka bir boyutu. Az önce de söylediğim gibi inanılmaz kapasiteli bir stadyum. Çok fazla taraftar var ve o taraftarlar da tutkulu taraftarlar. Her zaman kazanmayı istiyorlar. Hiçbir zaman kaybetmeye, puan kaybetmeye ya da maç kaybetmeye hiç tahammülleri yok. Kötü oyuna tahammülleri yok ki bu da bizi her gün daha iyi olmaya itiyor. İnanılmaz bir baskı yaratıyor ama bu baskıyı da halledebildiğimiz zaman her zaman daha güzel şeyler çıkıyor ortaya. İspanya'da yaşam nasıl peki? Yani Türkiye ile kıyasladığın zaman biraz önce yemekler dedin. Yani Türkiye'deki yemekleri arıyorum dedin. Böyle özellikle bir yemeğin var mıdır senin? Mantı mıdır favorin? Ben her yemeği severim abi. Ama favorin yok mudur? Anneye mi soralım? Anneye sorarsak o da her şeyi yaparım der. Ben annemin yaptığı her şeyi çok seviyorum. Mantı severim, pilav severim, her şeyi çok severim. Peki yemekleri bir kenara koyduk. İspanya'daki hayatta seni en çok zorlayan ne oldu başka? Dil oldu ilk başta çünkü herkes İspanyolca konuşuyor ve İngilizce de konuşmuyorlar.
Özellikle idmanlarda da çok İngilizce zorlandım. bilip de konuşmuyor olabilirler biliyor musun? Biraz bazen yapıyorlar öyle şeyler. Bana biraz öyle geldi çünkü ya. Biraz dillerini seviyorlar, normal. Bu beni biraz daha İspanyolcayı hızlı öğretmeye yetecek gibi. Peki şehir hayatı, trafik İstanbul'a göre baktığın zaman daha mı rahat yoksa? Yok abi, herkes zaten takım içinde konuştuklarımdan bir sürü oyuncu hep İstanbul trafiğini anlatıyorlar bana geldikleri zaman. Çok zorlanmışlar. Burada öyle bir problem yok. Geçenlerde Alabay'la bir video çektin sen. Avusturyalı Alaba bayağı Türkçe konuşuyor seninle. Ben Avustralya milli takım maçı oynadıktan sonra o da Avusturya'daydı. Beraber uçakta döndük, çok sohbet ettik. O da çok iyi biri. Bana her zaman yardımcı olmaya çalışıyor. Çok fazla Türk'ün olduğu bir semte büyümüş. Avusturya'da çünkü çok fazla Türk var. O yüzden Galatasaraylıymış hatta. Onu falan söylüyor bana sürekli. Şakalaşıyor işte. Sen Fenerbahçelisin, ben Galatasaraylıyım. Bazen Türkçe öğretmeye çalışıyorum onu. Çünkü çok samimi, sıcakkanlı, çok keyifli biri. Rüdiger'e de öğrettin galiba biraz Türkçe. Rüdiger de, o da biraz Almanya'dan biliyor. Zaten ben geldiğimde soyunma odası da falan direkt küfürler falan. Herkes Türkçe küfürleri biliyor yani. Öğrene Türkçe küfürleri mi öğrenmiş? Çok fazla Türkçe küfür öğrenmişler. Öyle abi diyorlar bana. Abi mi diyorlar? Evet, hep Arda abi diyorlar. Herkes. Yani abi. Abi mi diyorlar? Ben de şaşırıyorum, Modric bana abi dediği zaman böyle enteresan, çünkü bilmiyorlar onlar abinin ne demek olduğunu. İşte ben onlara bazen abi diyorum. Çünkü isimleriyle söylemek alışık olmadığım bir şey. Luka demiyorum yani. Luka abi diyorum bazen. O da bana görünce abi diyor. O da brat ediyor kendi dilinde. Abi diyor. Bunu konuştunuz mu yani? Luka abinin ne demek olduğunu Modric biliyor mu? Biliyor. Kendinden daha büyük insanlara söylendiğini biliyor. Onlar da bana abi diyor. Sevdiler herhalde beni. Abi diye hitap ediyorlar yani sürekli. Kurosa'da Tony abi mi diyorsun? Ona da Tony abi diyorum. Çünkü dilim vermiyor Tony demeye böyle. O kaç yaşında adam. Tabii. Öyle Bizim kültürümüzde Evet, bu saygı. öyle büyüdüm. Saygı, çünkü saygısızlık yapacağım gibi hissediyorum. Aslında onlar öyle düşünmüyorlar ama ben kendimi daha rahat ifade ediyorum abi dediğim insanlar. Müzikle aran nasıl? İyi abi. Ne dinliyorsun mesela? Her şeyi dinliyorum. Türkçe pop dinliyorum, Sezen Aksu dinliyorum, 90'lar dinlemeyi çok seviyorum. Her şeyi dinliyorum. En çok sevdiğin Sezen Aksu şarkısı? Tükeneceğizi çok seviyorum. Doymadım doyamadım, onu çok seviyorum. Hep Sezen Aksu. acıklı şarkılar ama. Bilmiyorum, seviyorum abi. Bizim kültürümüz böyle, biraz o kültürden geliyoruz. Ben çok seviyorum Sezen Aksu şarkılarını. Biraz mırıldansana. Yakma abi. Yakma bizi abi ya. Yakma bizi abi. Yakma bizi abi. Sesin kötü mü? Kötüdür herhalde abi. Kötü yani. Hiç özgüvenim yok sesim konusunda. Bir gününü anlatsana bize burada rutin. Sabah uyanıyorum. Evimizde bir şef var. Çok sağ sola çok yardımcı ediyor. Benim nasıl besleneceğim konusunda. Diyetisyenle beraber çalışıyorlar. Sürekli kontak halindeler. O kahvaltımı hazırlıyor. Ben kahvaltıya idmana gidiyorum. Cime gidiyorum. Tedavi oluyorum. İdmanımızı yapıyoruz. Oradaki tesislerdeki mümkün mertebe her şeyi kullanmaya çalışıyorum. Faydalı olduğu şekilde. Soğuk su, sıcak su, soğana. Oradan faydalanmaya çalışıyorum. Eve geldiğimde öğlen yemeği yiyorum ve sonra az önce de söylediğim gibi siesta kültürünü ben çok seviyorum. Böyle odanın ışıklarını kapatıp siesta yapıyorum. Çok keyifli oluyor. Akşam oluyor zaten. Büyük ihtimal kesin bir tane maç oluyor. Akşam yemeğinde ailemle birlikte maç izliyorum. Onlar belki bazen bir şeyler izlemek istiyor. Dizi izliyoruz. Film izliyoruz. Maç izliyoruz genelde. Sonra da zaten hemen zaman bitiyor. Uyuyorum. Çok fazla yaptığım bir aktivite yok abi. Hocanın seni Madrid'e getirirken çok istediğini, hatta bizzat görüştüğünü biliyorum. Aranız nasıl? Aramız çok iyi. Senin de söylediğin gibi abi. Ben gelmeden önce beni 3 defa aradı buraya gelmem için. Hatta benden söz vermemi istedi buraya gelmem için. Tarih belirledi. Bu zaman buraya geleceksin diye. Beni çok seviyor. Ben de ona büyük bir saygıyla yaklaşıyorum sürekli. Sürekli iletişim halindeyiz. Genelde iletişimlerimiz benim daha fazla nasıl oynayabileceğim, kendimi daha fazla nasıl geliştirebileceğim konusunda. Çünkü her oyuncu çok oynamak ister. Ben de çok oynamak isteyen oyunculardanım. Hocayla sürekli bunun hakkında konuşuyoruz. O da bana bazı tavsiyelerde bulunuyor. Sabırla devam ediyoruz. Arda, İspanyolca dersi alıyorum dedin ya. Sana, Real Madrid taraftarına İspanyolca bir mesaj ver desem, şu kameraya bakıp bir mesaj verir misin? Hola Madridistas, gracias por vuestra cariño. Ne demek bu? Merhaba Madridistalar. Evet. Merhaba Madrid taraftarı. Desteğiniz için teşekkürler. Güzelmiş. Bu ilk yekte mi geldi aklına bunu söylemek? İlk de geldi abi aklıma söylemek. Çok güzel, tebrik ederim. Arda, futbola ilk nerede başladın sen? Yani profesyonel, amatör kariyerden bahsetmiyorum. İlk futbola sokakta nerede başladın? Ankara'da başladım. Babamla maç yapıyorduk sürekli. Sonra kulüplere yazdırıyordu babam beni. Sonra Gençler Birliği Akademisi'ne katıldım. Gençler Birliği Kulübü'nde bende çok büyük etkisi oldu. Çünkü çok iyi bir altyapı eğitim aldığımı düşünüyorum. Ondan sonra Fenerbahçe Akademisi'ne katıldım. Sana bu çocuk çok iyi topçu olur ilk kim söyledi, baban mı? Babam söylemiştir yani. Kaç yaşındaydın, hatırlıyor musun o konuyu? Ben daha konuşmayı falan bilmiyorken, yani zar zor yürüyorken sürekli önüme balon koyuyormuş. Ben sürekli balona vuruyormuşum. Bir de sol ayak olmamı istiyormuş. Hep böyle balonu soluma koyuyormuş. Ben sağ vuruyormuşum. Balonu soluma koyuyormuş. Bence babam söylemişti ilk yani. Türkiye'de Arda Güler olmak isteyen binlerce genç kardeşimiz var.
futbola merak saran, futbolcu olmak isteyen, futbolcu olma hayaliyle yanıp tutuşan ve senin şu anda açtığın yol 19 yaşında onlar için çok büyük bir umut. Onlara bir mesaj vermeni rica etsem ne söylersin? Ben başarılarımı, bu kariyer yolumu onlara adadım. Onların neler yapabileceğini göstermek için çok çalışmaya devam ediyorum. Onlar da çok çalışsınlar çünkü çok yetenekli çocuklar çıkıyor. Çok zeki çocuklar çıkıyor. Videoları görüyorum sokakta futbol oynayan çocuklar. Bence çok yetenekli bir ülkeyiz. Çok çalışmaya devam ederlerse, hayallerinin peşinden hep giderlerse, zor günlerde de, kötü günlerde de, kendilerini yetersiz hissettiği günlerde de, hayallerine olan inançları hiç azalmazlarsa bence herkes başarabilir. Herkes istediği şeyi yapabilir. Umarım onların da yolu bahtı açık olur. Çok çalışırlar. Arda Güler olmak isteyenlere ilk tavsiyen ne olur? Çok çalışmak mı? Çok çalışmak olur. Çünkü yetenek mi çalışmak mı hep konuşuyoruz ya abi. Ben de yetenekli doğmuşum çok şükür yani ama çok çalışmasaydım buralara gelemezdim. Onlar da hep çok çalışmaya devam etsinler. Kendilerini her gün ne kadar daha çok geliştirebilirlerse hep kafalarını buna yorsunlar. Hayalin ne şimdi şu anda? Hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olmak istiyorum. Yani o bayrakta Şampiyonlar Ligi kupasına dokunan ilk Türk oyuncu olmak istiyorum. İlk hayalim bu. Sonrasında? Sonrası sonra abi. Yavaş yavaş röportajın sonuna geliyoruz. Bu senin ilk röportajın aslında değil mi? Ben ilk birebir röportajım abi. Kendi röportaj performansını nasıl buluyorsun? Bilmiyorum. Biraz Ben sana heyecanlıydım. söyleyeyim mi? Hiç ilk röportaj gibi değil. Ben çok daha beklerdim seni. Böyle daha çekinik falan. Sohbet ettik. Normal sohbet ettik yani. Senin Böyle- samimiyetin sayesinde abi. Türkiye'de insanlar seni çok seviyorlar. Bunu sen biliyorsun, görüyorsun. Beni de çok mutlu ediyor. Milyonlarca insanın böyle bir tek yürek olma hali çok mutlu ediyor beni. Futbol aslında hiç böyle olmaması gerekirken Türkiye'de ayrıştığımız bir alan oldu. Oysa ki böyle olmamalı. Lefterler, Metin Oktaylar, Baba Hakkılar bunlar kulüplerin değerleri değil, Türkiye'nin değerleri. Ne mutlu ki 19 yaşında bir insan şimdi Türkiye'nin değeri olma yolunda çok emin adımlarla ilerliyor. O anlamda bütün dualarımızla, iyi niyetlerimizle senin arkandayız. Zannediyorum bunu da hissediyorsun. Çok hissediyorum abi. Hiç de baskı yaratmıyor. Aksine çok mutlu oluyorum. Onları hep çok mutlu etmek istiyorum. Çünkü onlar bana çok destek oluyorlar. Onların desteklerini boşa çıkarmamak için her gün daha fazla çalışmaya devam ediyorum ben. Arda çok teşekkür ediyorum. İlk anlattığım 15 yaşındaki Arda'yı 19 yaşında Real Madrid'de görmek Türkiye'deki bir herkes gibi ama inan bana benim için ekstra biraz daha fazla bir gurur. Çünkü ben böyle olacağını seninle yazışmalarımıza baktım hatta. Sana yazmışım bunu demişim ki Arda ben senin çok daha büyük başarılarını kutlayacağımızı hissediyorum. Umarım öyle olur diye. Bugün senin Real Madrid'de dünyaca ünlü Real Madrid'de Türk yıldızı oluşunu kutluyoruz. Röportajını yapıyoruz. Eminim kariyerinde çok daha güzel günler olacak. İnşallah. Umarım o günlerde de o röportajları ben yapabilirim. Umarım Sana abi. çok teşekkür ediyorum. Bol şans diliyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Biz çok Benim için de teşekkür çok keyifli oldu abi. Samimiyetinle, güzel sohbetinle çok keyifli bir gün geçirdik. Çok teşekkür ederiz. Kafa Sports'ta ilk yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bu vesileyle bir de duyuru yapmak istiyorum. Bu röportajdan elde edeceğimiz gelirin bir bölümünü Arda'nın ve ailesinin talebi üzerine Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlıyor olacağız. Bu vesileyle hem sponsorumuza hem Arda'nın ailesine hem de bu süreçte bizi böyle bir katkı yapmaya yönlendiren bütün paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgiyle birlikte Kafa Sports'ta ilk yayınımızın da sonuna geliyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın en renkli spor içeriğini Türkiye'de ve dünyada hiçbir yerde bugünkü röportajda olduğu gibi göremeyeceğiniz içeriği Kafa Sports'ta göreceksiniz. Abone olmayı unutmayın. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İspanya'dan, Valdebebas'tan herkese mutlu ve güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın. Kutlamaların pastası Halley, Kafa Sports Arda Güler özel röportajını sundu.